Şu anda Cendere Köprüsü ziyaretimizi tamamladık. Şu anki durağımız Nemrut Dağı'na doğru olacak. Birazdan Kahta Kalesi var. Yeni Kale olarak ismi geçiyor. Evet. Bir orayı görmeye çalışacağız. Yeri biraz zor. Biraz zamanımız da az. Belki uğrarız. Belki de uğrama imkanımız olmayabilir. Kısmet. Kısmet. İnek de bize bakıyor sanki yol vermem der gibi. Buralarda hep su vardı değil mi? Evet, kışın buranın tamamında su oluyor genelde. Şu anda Kahta Kalesi'nin bulunduğu yerdeyiz. Arkamızda Kahta Kalesi var. Kahta Kalesi Komagene Krallığı döneminde Arsemiye ile birlikte yazlık idare merkezi olarak kullanılmış. Aynı zamanda Romalılar döneminde de burası kullanılmış. Kalenin bir kısmı yıkılmış. Ancak önemli bir kısmı hala ayakta. Üst kısımda kısım onarım, restorasyon çalışması yapılmış. Ancak kalenin tam olarak ayağa kalkması için ciddi bir restorasyona ihtiyacı var. Eski Kahta, Kocahisar veya Yeni Kale olarak geçer. Bu kale 150 metre yüksekliğinde olan bir kale. Tek bir giriş noktası varmış. Yani biliyorsunuz savunma amaçlı kullanıldığı için tabii ki Romalılar döneminde de bu kalemiz kullanılmış rivayetlere göre. O yüzden tek bir girişi var. Komagene Krallığı döneminde kullanılmış, saray olarak kullanılmış aynı zamanda. Artı Memlükliler döneminde bir takım ilavelerle kale şu anki halini almış. Bu köyümüzün ismi Kocahisar. Camide gördüğümüz gibi eski taşlar kullanılmış. Akifciğim. Evet müdürüm. Cami çok eski bir cami değil zannediyorum ama fakat eski taşlar kullanılmış. Yapıtta eski taşlarla örülmüş bize. Bu bölge taş yaygın olduğu için gördüğümüz gibi evlerin mimarisinde taş çok sık kullanılmış. Burada çok ilginç bir ev var. 2 katlı. Gördüğümüz gibi evde 2 tane kemer var. Taştan 2 tane kemer var. Aynı zamanda şurada bir eklenti var. O eklenti de kemerle. Mimarisi çok ilginç geldi bana.
tabii geçmiş dönemlerde savunma, güvenlik çok önemli. O yüzden de geçmiş medeniyetler, krallıklar korunma amaçlı ulaşılmaz sarp kayalıklar üzerine kale yapmışlar. Bu gördüğümüz kalemiz de taş üzerine kondurulmuş. Menengiz kahvemizi yudumladık. Eski Kahta köyünde, Kocahisar köyünde. Şu anda Kahta'dayız. Şaka şaka, eski Kahta. Şu an Kahta'da, yani eski Kahta'da dolaşmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi misin? Elhamdülillah. Yol devam ediyor mu arka tarafa doğru? Böyle dolaşıyor. Tamam. Eyvallah. Merkeplerimiz şu anda karnından doyuyorlar. Kale manzarası süpermiş Akif'cim ya. Buradan süper bir görüntü var müdürüm. Kaybolmuyor mu Akif? Yok müdürüm, eski Kahta'da henüz kaybolamamış. Taş evlerle yeni mimari evler ikisi birlikte. Bu gördüğümüz evler aslında dam deniyor. Üstü toprak. Gördüğümüz gibi Akif'ciğim. Evet. Dam. Tamam. Kışın sıcak olur, yazın da serin olur. Ancak yağmur yağarsa akma durumu olduğu için yani en büyük dezavantajı yağmurda akması. Onun için de üzerine loğu çekmeniz lazım. Loğu gezdirmeniz lazım üzerinde. Loğumuz da var, Akif. Loğumuz da şey. Kolay gelsin. Şimdi dolaşıyoruz Mustafa. Nereye geldik Mustafa? Kaç ev var burada? Burada mı? Aha. Burada şu anda 55 tane ev var. Eskiden çok muydu? Eskiden burası şeydi. Mesela Kahta eskiden buradaydı. Eskiden ilçe bura mıydı? İlçe burasıydı eskiden. Oo. Anladım. Şu an 55 eve kadar düşmüş maalesef. Aynen. Herkes İstanbul'a güç ediyor. Sağa sola güç ediyor. O yüzden eski Kahta dönüyor buraya yani. Aynen. Bak burada da Akif şimdi eski bir ev var. Eski yapım. Bunun üzeri de dam. Ancak burası 2 kat. Bu normalde 2 kat değil mi? Etraf çok fazla dağlık, taşlık. O yüzden de taş evlerin olması gayet normal. Yani insanlar bulunduğu coğrafyanın şartlarına göre kültür, ev, yaşam hayatı ona göre şekilleniyor. Burada da ağırlıklı olarak mimaride taş kullanılmış. Kaleyi bir de bu manzaradan görelim dedik köyün içerisinde. Şu anda bir dam evin üzerindeyiz. Burada da özellikle akmasın diye kış aylarında damı loğlama için
Lo var burada gördüğünüz gibi. Bu lo ele alınmış. Şu şekilde. Bu şekilde almış. Böyle çekilir. Sen yaş kaç teyze? Sen sadece Haftaya haftaya. hatta 60. Ben 60 gelmiştim. Allah'a emanet olun. Yol benim diyor resmen. Siz bilirsiniz diyor Akif. Yol benim diyor. Biz verdik İnekler, zaten yolunu. sığırlar. Bu menengiç. Bunun kahvesi oluyor. Menengiç kahvesi bu. Ağacı bu. Menengiç ağacı bu. Bakın. Şu kırmızılar olmamış ama maviler olmuş. Şu anda Çağtaş Ayı'nın üzerindeyiz. Çağtaş Ayı bu gördüğünüz kayaların dibinden doğuyor ve Atatürk Barajı'na doğru devam ediyor. Damlacık gel Diyarbakır düz devam ediyor. Biz buradan sola dönüyoruz. Asemiye 2 kilometre, Nemrut Dağı 15 kilometre. 5 kilometre. Mesafemiz de bayağı bir varmış. Dağ tırmanışı başladı Akif'ciğim. Nemrut'a doğru şu anda yolculuğumuz başladı. Artık bundan sonra tırmanış. Sürekli tırmanış. Honda Civic'imizi de S konumuna aldık. Bakalım. En sıkıntılı viraj burası. Gördüğünüz gibi aynı zamanda yukarıdan toprak kaymasın diye duvar örmüşler. Hadi yavrum Honda be. Elin yabancı bayanlara bisikletle gelip buraları geziyorlar Akif. Evet. Ama biz maalesef bu güzellikleri, doğayı Ne yazık ki. gezmiyoruz, gezemiyoruz. Elin turisti yurt dışından geliyor, Avrupa'dan geliyor. Maalesef biz burnumuzun dibindeki yerleri görmüyoruz. Evet, bu bölgede hayvancılık çok yaygın. Hemen karşı tarafta keçilerimiz geziyorlar, dolaşıyorlar. Hayvanlar Akif'cim evet, şimdi yanlış gittiğim yol buydu. Yollar parke taşıyla döşenmiş. Fena değil. Evet, karşımızda Nemrut Dağı. Hemen zirveye yakınız. Araçla dağın zirvesine kadar geldik. Daha önce tesislerin olduğu yere kadar araçla gelinebiliyordu. Şu anda Nemrut Dağı'na geldik. Bugünkü gezimizin son durağı Nemrut. Nemrut'u sizler için görüntüleyeceğiz. Zirvede tamamlamak. Zirvede tamamlayacağız. Gün batımıyla tamamlayacağız.
üzere Nemrut Dağı'na doğru, Tümülüs'e doğru tırmanıyoruz. Doğu terasına tırmanıyoruz. Bu gördüğümüz yaya yürüyüş yolu Doğu terasına gidiyor. Bir de bu taraftan Batı terasına giden kısım var. Güneşin batışını Batı terasından izleyeceğiz. Ancak önce bu Doğu terasını göreceğiz, sonra öbür tarafa gideceğiz. O kadar çok zorlayıcı ki yürüme mesafesi bayağı var. Bir de aşırı yokuş, rampa. Ciddi anlamda zorladım işin nefesi ama bu görüntü her şeyde yapar. Evet, şu anda Nemrut Dağı'ndayız. Doğu terasındayız. Gördüğümüz gibi heykeller, tanrı heykelleri ve kral heykelleri burada. Bu gördüğümüz heykeller daha önce bu yukarıdaki büyük heykel parçalarının üzerindeydi. Oradan daha sonra doğal şartlardan kaynaklı düşmüş, daha sonra buraya yerleştirilmiş. Burada Komagene kralı Antiochos'un yaptırdığı anıt mezar da yukarıda, Tümülüs'te. Aynı zamanda da Komagene kralı Antiochos'un bu heykelleri yaptırdığı rivayet ediliyor. Burada özellikle Yunan tanrıları var. Apollon, Zeus, Herakles gibi. Şimdi Antiochos kendisini buradaki tanrı heykelleriyle birlikte yan yana koyarak Tanrı kadar güçlü olduğunu, Tanrılarla beraber olduğunu anlatmak istemiş. Diğer taraftan da baba tarafından Yunanlara, Büyük İskender'e ve anne tarafından bütün süreçlere dayandı. Bu yüzden de Doğu ile Batı'nın bir sentezini burada yapmak istemiş. Burada tabiri caizse bir barış medeniyeti kurmak istemiş. Doğu terasını gezdik. Bir de Batı terasını görelim. Gün batımı da çok yakın zaten. Güneş de batmak üzere. Gün batımını da Nemrut Dağı'nda bugün karşıladık. Zirveden selam olsun.
Ulan millet böyle bir anıyı hatırlayacak. Ocağım söndü, nasıl beladır, güneşe battı, bu ne bela. Ses son ki, İbo güzel. Gün batımını Batı Devesi'nde karşıladık. Kartal heykeli ve arkasında Antiochos. Onun arkasında da tanrıça, Komagena tanrıçası. Diğer tarafta da Zeus, Apollon, Herakles, tanrı heykelleri var. Aslan ve kartalın heykelleri var. Yani evet, yukarıda aslan ve kartal heykelleri var. Şurada da aslan ve kartal heykeli var. Şurada da kabartmalar var gördüğümüz gibi ama tabii ki doğa şartlarına biraz dayanmakta zorlanmış, biraz etkilenmiş kabartmalar kendiliğinden bir miktar bozulmalar olmuş. Arka tarafta da dikkat ettiğiniz gibi şey var. Aslan ve kartal heykeli var. Onun yanında da yine bir kabartma var. Şu anda Batı terasındayız. Arkamızda kral ve tanrı heykelleri, tanrıça heykelleri var. Burayı Komagene kralı Antiochos yaptırmış ve Antiochos'un mezarının ve hazinesinin bu gördüğümüz tümülüste olduğu, bu tümülüsün altında anıt mezar olduğu ifade ediliyor. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyoruz. Sen orada dur Gizem. Karşımızda Komagene Krallığı tanrıçası var. Onun hemen sol tarafında da Komagene Kralı Antiochos'un heykeli var. Burada da Zeus.